Mehmet Ali Birand 9 Aralık 1941'de İstanbul'da dünyaya geldi. Galatasaray Lisesi'nde aldığı eğitim, onun hayatında büyük bir etkiye sahip oldu. Bu okul, ona sadece akademik bilgi değil, aynı zamanda eleştirel düşünme ve disiplin kazandırdı. Lise yıllarında gazeteciliğe olan ilgisi giderek arttı ve bu ilgi, üniversite yıllarında daha da derinleşti. İstanbul Üniversitesi'ndeki eğitimine devam ederken, gazetecilikte kariyer yapma kararı aldı. Bu dönemde karşılaştığı zorluklar, onun kararlılığını ve azmini güçlendirdi. Birand'ın gazetecilik kariyeri, 1964 yılında Milliyet gazetesinde başladı. Genç bir muhabir olarak, hızla dikkatleri üzerine çekti. Ancak kariyerinin bu erken döneminde genç ve deneyimsiz bir muhabir olarak kabul görmekte zorlandı. Özellikle yurt dışı görevlerinde genç yaşının ve tecrübesizliğinin getirdiği zorluklarla karşılaştı. Buna rağmen azmi ve öğrenme isteği sayesinde bu engelleri aşmayı başardı. 1970'lerdeki Kıbrıs sorunu gibi kritik olayları ele alırken zaman zaman sansürle karşı karşıya kaldı ve haberlerinin yayınlanması engellendi. O dönemde gazeteciler üzerinde ciddi baskılar vardı ve Birand, bu baskılara rağmen olayları tarafsız ve doğru bir şekilde aktarmaya çalıştı. Bu durum, onun gazetecilik anlayışının temellerini atmasında etkili oldu. Mehmet Ali Birand'ın televizyon kariyeri, onun gazetecilikteki en büyük dönüm noktalarından biri oldu. 1985 yılında TRT'de yayınlanmaya başlayan 32. Gün programı, Türk televizyonculuğuna getirdiği yeniliklerle devrim niteliğindeydi. Ancak bu süreçte televizyonculuk alanına geçiş yapmak kolay olmadı. Birand, basılı medyadan televizyona geçişte birçok teknik ve yapısal zorlukla karşılaştı. Ayrıca programının içeriği nedeniyle sık sık eleştirilere maruz kaldı. Özellikle Orta Doğu meseleleri, Kıbrıs sorunu ve Kürt meselesi gibi hassas konuları ele alırken devletin ve farklı grupların baskılarına karşı direnmek zorunda kaldı. Programın sansürlenmesi ve yayından kaldırılma tehditleriyle karşı karşıya kaldığı dönemler oldu. Ancak Birand, gazetecilikteki tarafsızlık ilkesinden ödün vermeden yoluna devam etti. Televizyonculuk kariyerinde bir diğer büyük zorluk, 1990'larda özel televizyon kanallarının yaygınlaşmasıyla birlikte rekabetin artmasıydı. Kanal D ana haber bülteni sunuculuğuna başladığında, izleyicilerin dikkatini çekmek ve haberleri tarafsız bir şekilde sunmak için büyük bir çaba sarf etti. Bu dönemde diğer kanalların popülist yaklaşımlarına karşın Birand haberciliğin kalitesinden ödün vermemeye çalıştı. Mehmet Ali Birand, kariyeri boyunca birçok önemli liderle röportaj yaptı. Margaret Thatcher, Francois Mitterrand, Yasser Arafat, Muammer Kaddafi ve Fidel Castro gibi dünya liderleriyle gerçekleştirdiği röportajlar, onun uluslararası arenada tanınmasını sağladı. Ancak bu röportajlarda zorluklarla doluydu. Birçok kez güvenlik riskleriyle karşılaştı, bazı liderlerin baskısı altında kaldı ve zor sorular sorması engellenmeye çalışıldı. Ancak Birand, her seferinde gazetecilik etiğini koruyarak zor soruları sormaktan çekinmedi. Türkiye'nin yakın tarihine damga vuran olaylara tanıklık ettiği süreçlerde de zorluklar yaşadı. Özellikle 12 Eylül 1980 darbesi ve 28 Şubat süreci gibi olaylar sırasında medyanın üzerindeki baskılar, Birand'ın meslek hayatında önemli bir dönemeç oldu. Darbe dönemlerinde gazetecilere uygulanan sansür ve baskılara karşı koymak, onun gazetecilik kariyerindeki en büyük sınavlardan biriydi. Ancak Birand, bu zorlu dönemlerde bile tarafsız habercilik anlayışından ödün vermedi. Mehmet Ali Birand, televizyonculuk dışında yazılı eserleriyle de tanındı. Kitapları, onun gazetecilik kariyerinin derin bir yansımasıdır. Özellikle Emret Komutanım ve 30 Sıcak Gün gibi eserlerinde Türkiye'nin siyasi ve askeri tarihine dair önemli bilgiler sunar. Bu kitaplar, Birand'ın gazetecilik kariyerinde karşılaştığı zorlukları da içerir. Kitaplarında sansüre, baskılara ve medyanın üzerindeki devlet kontrolüne dair kişisel deneyimlerini paylaşarak gazeteciliğin zorluklarını gözler önüne serer. Mehmet Ali Birand, 17 Ocak 2013 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Onun ölümü, Türkiye ve dünya çapında büyük yankı uyandırdı. Birand'ın ardından gelen yorumlar, onun gazetecilik dünyasında bıraktığı derin izleri ve karşılaştığı zorluklara rağmen başardıklarını gözler önüne serdi. Birçok meslektaşı ve izleyicisi onun zorluklara karşı direncini ve cesaretini övdü. Birand'ın ölümünün ardından ona dair birçok anı ve yazı paylaşıldı. Bu anılar, onun gazetecilikteki başarısının yanı sıra,
karşılaştığı engelleri nasıl aştığını ve cesaretini koruyarak gazetecilik etiğini nasıl savunduğunu anlatıyordu. Onun ardından yapılan bu yorumlar, Birand'ın nedenle etkili bir gazeteci olduğunu bir kez daha gösterdi. Mehmet Ali Birand, gazetecilikte tarafsızlığı ve objektifliği her zaman ön planda tutan bir isimdi. Ancak bu prensipleri korumanın hiç de kolay olmadığını kariyeri boyunca birçok kez gördü. Birand, medyanın devlet kontrolünde olduğu ve sansürün yaygın olduğu dönemlerde bile cesur ve tarafsız habercilik yapmayı başardı. Onun bu gazetecilik felsefesi, zorluklar karşısında direnmenin ve gerçeği aramanın önemini vurgular. Birand, gazetecilikteki zorlukları aşmak için sürekli kendini yenileyen, gelişen ve değişen bir gazeteci oldu. Yeni nesil gazetecilere ilham veren bir figür olarak onun gazetecilik anlayışı bugün de geçerliliğini koruyor. Birand'ın cesur, tarafsız ve objektif gazetecilik anlayışı onu Türk basınında örnek alınan bir isim haline getirdi. Sizleri bilmem ancak emin olun ben sizi çok özleyeceğim. Ancak o güne kadar da dualarınıza ihtiyacım var. Seveninizle, sevmeyeninizle. Dualarınızı esirgemeyin lütfen.